Belki de şu an tırnaklarınızda olan o parlak rengin arkasında ne var biliyor musunuz? Bir akşam yemeği, bir kova dolusu midye ve sinir bozucu küçük bir kaza. Evet, yanlış duymadınız. Bu modern ojenin hiç akla gelmeyecek, tamamen tesadüfi doğum hikayesi. İşte bütün mesele bu soruda gizli değil mi? Yani basit, sıradan bir akşam yemeği nasıl olur da milyonlarca dolarlık dev bir endüstrinin fitilini ateşler? Bu hikaye aslında en basit sorunların en büyük devrimlere yol açabileceğinin canlı kanıtı. Hadi gelin o meşhur akşam yemeğine bir geri dönelim. Derler ya, her büyük icat aslında küçük bir sorundan doğar diye. İşte aynen öyle. Hikayemizin kahramanı Helen Neuschiffer için de her şey tam olarak böyle başladı. Sorun ne miydi? Özel bir gece öncesi yaşanan, kelimenin tam anlamıyla bir tırnak felaketi. Gözünüzde canlandırın, yıl 1931, yer New York. Helen Neuschiffer adında bir ev hanımı misafirleri için hummalı bir hazırlık içinde. Akşam için çok özel bir menü planlamış, taptaze midyeler. Her şeyin kusursuz olmasını istiyor tabii. İşte hikayenin kırılma noktası burada başlıyor. Helen, misafirlerine en tazesini sunmak için sahile inip kendi elleriyle bir kova midye topluyor. Ama eve bir dönüyor ki, aman tanrım, karşılaştığı manzara tam bir kabus. Tırnakları kumdan dolayı mahvolmuş, her yeri çizik içinde, berbat görünüyor. Düşünsenize, o kadar özenle hazırlandığınız bir akşam için ne kadar moral bozucu bir başlangıç. Peki ne yapıyor Helen? Panikle o dönemde elinin altındaki tek çözüme, yani moda uygun olan şeye başvuruyor. Ama bu işleri daha da berbat etmekten başka bir işe yaramıyor. İşte tam o "ne yapacağım şimdi" dediği umutsuzluk anında aklına eşinin atölyesinden kalma, konuyla hiç mi hiç alakası olmayan bir şey geliyor. Bir ampul yanıyor sanki kafasında. O zamanlar bugünkü gibi renk ojeler falan yok. Tek seçenek şeffaf bir cila. Elen de bunu deniyor tabii. Ama sonuç faciayı daha da beter hale getiriyor. Çünkü cila o çizikleri kapatmıyor. Tam tersine iyice göze sokuyor. Tam bir hayal kırıklığı. Ama sonra o aklına gelen dahiyane fikir. Eşinin boya atölyesinden aldığı o küçük numune. Kıpkırmızı parlak bir vernik. Bir anlık bir tereddütten sonra alıp tırnaklarına sürüyor. Ve işte o an bütün o çizikler, kusurlar sanki sihirli bir değnek değmiş gibi anında yok oluyor. Ve şimdi hikayemiz akşam yemeği masasına taşınıyor. Helen'in o anlık tamamen kişisel çözümü hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor ve bir anda gecenin yıldızı oluyor. Yani düşünsenize, masada lezzetli midyeler var ama kimsenin umurunda değil. Neden? Çünkü herkesin gözü Helen'in tırnaklarında. Daha önce hiç kimse böyle bir şey görmemiş. Bu kadar canlı, parlak, renkli ve kusursuz tırnaklar. Helen işte o an anlıyor ki bu sadece tırnaklarını kurtaran basit bir çözüm değil. Bu aslında herkesin aradığı ama ne aradığını bile bilmediği bir şey. Misafirler tabii şok içinde, hemen soruyorlar. "Helen, bu inanılmaz, nereden buldun bunu?" Helen'in verdiği cevapsa adeta inovasyonun ders kitabı özeti gibi. İhtiyaç, icadın anasıdır. Ya da bizim deyişimizle zor durum insana neler yaptırmaz ki. İşte o an, o cümle her şeyi başlatan kıvılcım oluyor. Helen o gece uyuyabildi mi? Sanmıyorum. Çünkü elinde çok ama çok özel bir şey olduğunun farkına varmıştı. Şimdi önünde yeni bir görev vardı. Bu garajda, daha doğrusu mutfakta bulunan bu geçici çözümü herkesin alabileceği gerçek, kusursuz bir ürüne dönüştürmek. O akşam yemeğindeki o küçük kıvılcım var ya, işte o ertesi sabah adeta bir yangına dönüşüyor. Helen hiç vakit kaybetmeden soluğu kocasının boya fabrikasında alıyor. Fikir harika, evet, ama bunu hayata geçirmek işte o hiç kolay değil. Aylar ama aylar boyunca deneyler yapıyor, onlarca farklı formül deniyor ve sonunda o sihirli an geliyor. Hem opak, yani kusurları tamamen kapatan, hem de hızlı kuruyan o mükemmel formülü buluyor. İşte ilhamın azim ve sıkı çalışmayla birleştiği o an tam da bu. Peki bir duralım ve büyük resme bakalım şimdi. Helen'in o akşam yemeğini kurtarmak için bulduğu bu çözümün yarattığı etki gerçekten akıl almaz, güzellik tarihini resmen baştan yazdı. Aslında tırnak boyama yeni bir fikir değil, hiç değil. Ta Antik Mısır'a kadar gidiyor kökenleri. Ama 1931'e kadar kullanılan her şey ya çok dayanıksızdı, hemen çıkıyordu ya da o sinir bozucu çizikleri gizleyemeyen şeffaf cilalardı. Helen'in buluşuysa bu binlerce yıllık arayışı tek bir gecede kökünden değiştirdi. Peki bu küçük icat ne gibi bir etki yarattı? Kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi. Helen'in ojesi o güne kadar var olan her şeyden kat kat daha dayanıklı ve çok daha güzeldi. Piyasaya çıktığı anda yok sattı. Kadınlar resmen bu ürüne hücum etti.
Tabii rakipler de hemen peşinden taklit etmeye başladı ve böylece bir ev hanımının mutfağında başlayan o küçük fikir bugün bildiğimiz milyonlarca dolarlık dev oje endüstrisinin ilk taşını koymuş oldu. Hikayenin belki de en tatlı kısmı da bu. Modern renkli ojeyi dünyaya hediye eden Helen Nu Schaeffer, bu icadının ardından sadece zengin olmadı, aynı zamanda bir stil ikonuna dönüştü. Tam 3 defa ülkenin en şık ve en zarif kadını seçildi. Düşünsenize, kendi can sıkıcı probleminize bulduğunuz bir çözüm sizi bir anda bir moda ikonuna dönüştürüyor. Harika değil mi? İşte bu hikaye bize aslında şunu fısıldıyor. Helen Neu Schaeffer'in o çizik tırnakları gibi sizin de her gün "ah şuna bir çözüm olsa" dediğiniz o küçük sinir bozucu problem, kim bilir belki de bir sonraki büyük icadın ta kendisidir. Şöyle bir düşünün bakalım, sizin hayatınızdaki o kırmızı vernik kutusu ne olabilir?